Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz dikiş iş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde mavi ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Deseni gayet güzel, şık, hoş bir patik oldu. Patiğimiz şöyle. Arka bölümü yine bu şekilde topuğu. Tabanımız dikişsiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Ben bu patiğimde tamamen dikiş iş kullandım. Fakat şu taban bölümünde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle 2 tane daha yedek şiş kullandım. Bunu da videonun başında söyleyeyim. Misinalı şişlerle de bu bölüm yapılabilir. Hemen patiğimi kenara koyacağım. Birlikte başlayalım. Krem ipim ile burun kısmından başlayacağım hanımlar patiğime. 9 ilmek olarak şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. Buraya 9 adet ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bir ilmek daha atıyorum. 9 ilmeğimi attım. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Patiğimizin burun kısmında haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmaları yapacağız. İlk 2 ilmeği öreceğiz, artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmamızı yapacağız. Kenar ilmeğini alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Ardından hemen buraya bir ilmek atıyorum. Yani ilk artırmamı sağ kenardan yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da bir ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 2 ilmek artırdık. 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Hanımlar, arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Artırma yapmadan ilmeklerin tamamını haroşa örüyorum. Artırma işlemini patiğimizin sadece ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzde artırma yapmadan ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Şimdi geri döndüm, tekrar ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğim. Yine kenar ilmeğini aldım. 2 ilmek ördüm. 2 ilmek ördükten sonra yeniden artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Ve yine bakın son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Artırma işlemini ilk 2 ilmekten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Geri döndüm, yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örüyorum artırma yapmadan. Bu şekilde. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzde. Tekrar artırmalara devam edeceğiz. 2 ilmek öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, artıracağız. Biz bu artırma işlemine hanımlar şişimizde 25 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yani şişimizde 25 ilmek olacak. Buraya kadar artırmaları yapacağız. Ardından modelimizi kuracağız. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Yani 25 ilmek olana kadar ön yüzde artırmaları yapalım. Arka yüzde ilmekleri haroşa örmeyelim. Çünkü arka yüzde model kurulumuna başlayacağız. 25 ilmek olana kadar artırmaları tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, burada 25 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Ön yüzde, arka yüzde hemen model kurulumuna başlayacağız 25 ilmeği artırdıktan sonra. Burada hanımlar şöyle mavi ipimi ekleyeceğim, artık model arka yüzde kuruluyor. Arka yüzde modelin ilk sırası. Burada hanımlar şöyle ilk ilmeğimi mavi ipim ile ters örerek başlıyorum. Hemen yanındaki ikinci ilmeğimi de ters ördüm. İkinci ilmekten hemen sonra hanımlar şöyle yapacağım. Mavi ipimin ucunu şurada kremime düğümleyeceğim patiğimiz sökülmesin diye. Buraya düğümümü atıyorum. Yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini ördüm. Yanındaki bir ilmeği ters ördüm.
İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ters ördüm. Doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Doluyorum. Bir ilmek ters ördüm. Doladım. Bir ilmek ters örüyorum. Doluyorum. Bir ters. 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 Doladım. Bir ters ördüm. Tekrar doladım. Bir ters. Doluyorum. Bir ters. Son 2 ilmek kalana kadar bir tane dolayacağız. Bir ilmek ters öreceğiz. Bu şekilde yine doladım. Bir ters ördüm. Doladım. Bir ters ördüm. Doladım. Bir ters ördüm. Ve doluyorum son kez. Kalan 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde modelin ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi ön yüzde modelde ikinci sıradayız hanımlar. Model zaten 2 sıradan oluşuyor. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arka yüzde doladığım ilmekleri şöyle bırakıyorum. Burada amaç ilmeklerin boyunu uzatmak. Bakın. Sıradaki bir ilmeği şişime aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. İkinci ilmeği şişime aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. Üçüncü ilmeğimi şişime aldım. Şöyle. Bakın aradaki doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. Burada amaç ilmek boylarını uzatmak. 3 ilmeği bu şekilde bakın uzattım. Şimdi bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bakın şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Bu 3 ilmeği sol şişimden henüz bırakmadım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. İlk modeli yaptık. Her 3 ilmek üzerine aynı modeli uygulayacağız. Şimdi tekrardan bir ilmek şişime alıyorum. Doladığımı bıraktım. İkinci ilmeği şişime aldım. Doladığımı bıraktım. Üçüncü ilmeğimi şişime aldım. Doladığımı bıraktım. Bakın ilmek boyu uzadı. Şöyle. Burada uzun bir görüntü oluştu hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bu 3 ilmeğin içinden yine bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Üçüncü ilmeği de çıkarıyorum. Yani 3 ilmeğin içinden böylece 3 ilmek çıkarmış olduk. Tekrar bakın 3 ilmeğimi genişleteceğim. İlmeği alıyorum. Doladığımı bıraktım. İkinci ilmeği aldım. Doladığımı bıraktım. Üçüncü ilmeği aldım. Doladığımı bıraktım. Yine bakın hanımlar burada 3 tane büyük bir ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 3 büyük ilmeğin içinden yine 3 tane ilmek çıkaracağız. Şöyle ki bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Devam ediyorum. 3 ilmeği yine açacağım. 1, 2, 3. Doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. 3 ilmeğimin içinden yine 3 ilmek çıkarttım. Tekrardan 3 ilmeğimi şöyle açıyorum. Sağ şişime aldım. Sonra bu 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarıyorum. Tekrar 3 ilmek açıyorum. 1, 2 ve 3. ilmeğim. Yine bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Tekrar 3 ilmek açacağım. 1, 2, 3. Bakın uzadı 3 ilmeğim. Yine bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Şöyle. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Model kurulumunu hanımlar ilk sırada bu şekilde yapmış olduk. Modelimiz Happy Top'u bu kadardı. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu aşamada şöyle krem ipimi alıyorum hanımlar. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ters örerek başladım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim krem ipim ile. Aralarda krem ipimizle ilmekleri ters örüyoruz. Bu şekilde sırasıyla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde de ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğim.
Ön yüzde de yine ters örgü uygulaması yapacağım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Bu defa ilmeklerimin yönü düzgün gelmediği için düzelterek ters örüyorum. Şöyle. Arkadan girerek ilmeklerimi ters örüyorum. Böylece hanımlar ön yüze şöyle bir diş haroşamız düşüyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Desenimiz bu. Devam ediyorum. Model arka yüzde kurulmaya başlanıyor. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Yine arka yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde hanımlar ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzde ikinci modelimize başlayacağız. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk modelde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Mavi ipimi aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şöyle. Yanına ikinci ilmeğimi de ters ördüm. Bu aşamada şöyle yapıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Bir ters. İpimi şişime doluyorum. Bir ters. İpimi şişime doladım. Bir ters. İpimi şişime doladım. Bir ters. Bu şekilde son iki ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Modeli böyle yapıyoruz. İpimi şişime doladım. Bir ters ördüm. Yine ipimi şişime doladım. Bir ters ördüm. Son iki ilmeğim kalana kadar bu işleme devam edeceğim. Yine ipimi şişime doladım. Kalan son iki ilmeğimi normal ters örüyorum. Ön yüzde modelde ikinci sıradayız. Modelimizi hanımlar bu sıramızda artık şekillendireceğiz. Yani ilmeklerimizi üçer üçer toplayacağız hanımlar bu aşamada. Öncelikle kenar ilmeğini aldım. Şöyle. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın doladığım ilmeğimi bıraktım. Bir ilmeği şişime aldım. Doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. Bu 3 ilmeği toplam sağ şişimize aldık. Sonra bu 3 ilmeğin üçünü birden ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Şimdi ikinci modeli yapacağız. 3 ilmeği daha genişleteceğiz. Bakın şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üçüncü ilmeğim. Bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Devam ediyorum yine. 3 ilmeği sırasıyla şişime aldım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Tekrardan yine 3 ilmeği şöyle genişletiyorum. Doladığım ilmekleri şişimden bırakıyorum. Bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum yine. Sıradaki 3 ilmeği açacağım. Bakın ilmek boylarımız bu şekilde uzamış oluyor hanımlar. Şöyle. Şimdi bu 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarıyorum. Tekrar sıradaki 3 ilmeğimi açıyorum. Ve yine bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Modelimiz bu şekilde yapılıyor. Ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi örmeyeceğim. Çünkü arka yüzde yine renk geçişi yapacağız. Şimdi arka yüzdeyim. Krem ipime geçişimi yaptım. Arka yüzde kenar ilmeğini örerek başlıyorum. Renk geçişi yaptığımız için. Sırasıyla diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Modelimizin hepi topu bu kadar hanımlar. 2 sıradan oluşan modelimizi yapıyoruz. Ardından arka yüzde ters, ön yüzde ters 2 sıra krem ipimiz ile örüyoruz. Yani araya böylece bir diş haroşa düşmüş oluyor. Haroşaları hem arka yüzde hem ön yüzde bu modelde ters örerek elde ediyoruz. Evet, sonuncu ilmeği de ters ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde de yine ilmeklerimizi ters öreceğim. Bakın şeklimiz iyice ortaya çıktı. Net bir şekilde şu anda modelimiz görünüyor. Modelimiz belli oldu.
Kenar ilmeğini aldım. Sırasıyla diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böylece bir diş haroşa elde etmiş oluyoruz krem ipimiz ile. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters öreceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Arka yüzde renk geçişi yapacağım için son ilmeğimi örmeden aldım. Model bu şekilde devam edecek. Şimdi arka yüzde yine mavi ipimizle ilk iki modelimizi kurduğumuz gibi modelimizi kuracağız hanımlar. 2 sıradan oluşan mavi model bitince tekrardan araya yine krem ile arka yüzde ters, ön yüzde ters örerek bir diş haroşa oluşturacağız. Ben bu patiğime toplamda hanımlar saydığımız anda 6 tane model yaptım. Benim ölçüme göre de bu model tam oldu. Şimdi hep birlikte buraya 6 tane mavi desenimizden yapalım. Gelelim ardından buluşalım bilek bölümüne birlikte geçelim hanımlar. Evet hanımlar, toplamda 6 tane desenimi gördüğünüz üzere ördüm ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri dönüyorum. Şu an arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi ters öreceğim. Hemen kenara şöyle 2 ilmeğimi ördükten sonra mavi ipimin ucunu kesiyorum. Şöyle bu ipimin ucunu kremime düğümlüyorum. 2 tane sıkı bir düğüm atacağım buraya. Bu şekilde sırasıyla ters olarak örüyorum. Patiğimizin model bölümünü tamamladık hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Hanımlar şuraya 2 diş haroşa öreceğiz. Artık burada hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı yapacağım. Şu an ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra haroşa örüyorum ilmeklerimi. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi düz örelim hanımlar. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de kenar ilmeğini aldım. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşamız oluyor gördüğünüz üzere. Şimdi geri dönüyorum. Bakın hanımlar, burada bir diş krem ile haroşamız oluştu. Şimdi tekrar ön yüzde düz, yine arka yüzde düz olacak şekilde örelim gelelim. Burada 2 diş haroşamız oluşsun. Ardından bilek kesimini yapalım. Evet hanımlar, buraya şöyle baktığımızda 2 diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi bilek kesimini yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 9 ilmek öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından şu orta kısımdan bilek bölümüne denk gelen yerden 7 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. Şu 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek kestim. Buraya 9 ördüm. Ortadan 7 kestim. Şurayı saydığımız anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek de burada kaldı. Şimdi bu sağ taraftaki 9 ilmek bekleyecek. Biz sol tarafı yapacağız birlikte. Şu ilk ilmeği aldım. Kalan ilmekleri yine haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini alıyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Buraya 9 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Şurada 3 diş haroşa görünüyor fakat ilk 2 diş haroşayı bilek kesimini yapmadan önce örmüştük. Onu saymıyoruz.
Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi buraya 9 ilmek ile bir diş haroşa daha öreceğiz. 9 ilmek ile 2 diş haroşamızı öreceğiz. Sonra bilek kenarından artırmalar yapacağız. Şimdi geri dönüyorum, yine arka yüzde de ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi artırmalara başlayacağız. Yani şu kenardan bakın 9 ilmeğimiz vardı. Şu kenarda artırmalar yapacağız. Yine kenar ilmeğini alıyorum. Hemen ardından öndeki ilmeğimin şu ön bölümünde haroşa bölümüne giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi şöyle ördüm. Bakın artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi normal örüyorum. 9 ilmeğim vardı. Bir ilmek artırdım. Böylece 10 ilmek oldu. Ön yüzde kenardan artırmamızı yaptık. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyorum hanımlar. İlmeklerimizin tamamını haroşa örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapacağız. Arka yüzde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, tekrar ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini aldım. Bir öndeki ilmeğin şu haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Şimdi de 11 ilmek oldu. Her artırmada ilmek sayısı birer birer artıyor. Geri dönüyorum, arka yüzde 11 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Yine öndeki şu ilmeğimin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Böylece 12 adet ilmeğimiz oldu hanımlar, artırdık. 12 ilmek oldu. Ön yüzde 12 ilmeğimizin tamamını ördük. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi normal haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmayı yapacağız. Biz bu artırma işlemine hanımlar burada 14 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yani 2 ilmek daha artıracağız. Şimdi burada 14 ilmeğimiz olana kadar artırmaları tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, burada 14 ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Şurada şu an 14 ilmek var. Artık artırma yapmayacağım. 14 ilmekle haroşalarımı patiğimin kenarını örmeye devam edeceğim. 14 ilmeği ön yüzde artırmıştık. Şu an arka yüzdeyim. Yine ilmeklerin tamamını haroşa örüyorum. 14 ilmekle devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle baktığımızda hanımlar burada ilk 2 diş haroşayı saymıyorduk. Çünkü ön bölümde yapmıştık. Orayı burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşamız oluşmuş. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda şu ilk 2 diş haroşa hariç 16 diş yani 16 sıra haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam oldu. Şimdi hanımlar, ben bu aşamada patiğimin bu kenarını yani burayı toplam 16 diş haroşaya tamamladıktan sonra geleceğim. Ardından sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Buradaki haroşa sayısını ona göre, ayak numaranıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bu hemen sol kenarımı tamamlayıp geleyim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu sol kenarını tamamladım, geldim. Burada 16 diş haroşamı ördüm. Şu ilk 2 diş haroşa ile birlikte bu kenarda 18 diş haroşa oldu. Şimdi mezura ile sizlere hemen ölçüyü vereceğim. Şöyle bakın, haroşa örgü esnek bir yapıya sahip. Esnetmeden hanımlar olduğu gibi ölçüyü vereceğim. Şöyle burundan itibaren tutuyorum mezuramı. Bakın sonuna kadar ölçtüm. 17 santim. Şöyle getiriyorum. Evet, 17 santime 1-2 milimde geçmiş. Boyumuz bu. Modelin en ölçüsünde şöyle vermek isterim. 9 santim. Ölçümüz bu hanımlar. Ölçüye dikkat edin. Şimdi ilmeklerimi şu an ön yüzdeyim. İkişer ikişer toplayarak keseceğim. Gevşek bir kesim yapacağım hanımlar. Sıkı bir kesim yapmayalım. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız, bakın şöyle V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilelim diye böyle gevşek bir kesim yapalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. En son şuraya şöyle bir tane bir zincir atacağım. Şöyle buraya düğüm atacak kadar şöyle bir ip bırakıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi patiğimizin sağ kenarına geçtik hanımlar. Şimdi burayı yapacağız. Sol kenarla aynı şekilde. En son ön yüzde örüp kesim yapmıştık. Arka yüzden şöyle devam edeceğiz.
Krem ipimi bu defa buradan ekleyeceğim. Buradaki 9 ilmeğimi öreceğim. Şu birinci ilmeğim, şöyle ipin ucunu arkaya doğru alacağım. Dur, yeniden yapalım. Şu birinci ilmeğim, ipin ucunu aradan geçirip şöyle arkaya doğru aldım. Şu da ikinci ilmeğim. İkinci ilmekten sonra şöyle arkaya bir düğümleyeceğim burayı. Hani burası sökülüp açılmasın sonradan diye, patiğimiz sağlam olsun. Düğümümü attım. Şimdi buradaki ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Şuraya bakın, 9 ilmek ile bir diş haroşa oluşturduk. İlk 2 dişi saymıyorduk. Buraya da yine 9 ilmek ile ikinci diş haroşamızı oluşturacağız. Sonra burada da artırmalarımızı yapacağız. Şöyle. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. İlmeklerimi haroşa örüyorum. Şöyle baktığımızda hanımlar, burada 9 ilmek ile 2 diş haroşayı ördük. Artırmalarımızı sağ kenarda bir tık farklı yapacağız. Şimdi ön yüzde yapacağız yine. Şurada hanımlar bilek kenarına kadar son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle artırma yapacağız. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. En son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına, şu ön kısmına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Son bir ilmeğimi yine düz örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde artırma yapmıyorum. İlmeklerimin tamamını haroşa örüyorum. Burada 10 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin sağ kenarındaki artırmaları böyle yapıyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın, yine son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına, şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son bir ilmeğim düz örülüyor. Şimdi de 11 ilmek oldu. Sağ kenarın artırmaları bu şekilde yapılacak. Sol kenarda 14 ilmek olana kadar artırmıştık. Burada da yine 14 ilmek olana kadar artıracağız. Ardından 14 ilmek olarak haroşalara devam edeceğiz. Toplam hanımlar, ben buraya şu ilk 2 diş haroşa hariç 16 diş haroşa yapmıştım. Buraya da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Çünkü kenarlar eşit olmalı. Şimdi hep birlikte bu sol kenar ile eşit olacak şekilde bu sağ kenarımızı da tamamlayalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarında tamamladım, geldim. Buraya da 16 diş haroşamı ördüm. En son 16 diş haroşadan sonra ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağım. Bakın, geri döndüm, arka yüzdeyim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da gevşek bir kesim yapacağız. Bakın, gayet gevşek tutuyorum ilmeklerimi. Son bir ilmek kaldı. Bunu da yine kestim. Hemen hanımlar, kenarımız açılmasın diye şöyle 2 tane bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık hanımlar. Şimdi şu kenar bölümüne geçiyoruz. Bu aşamada videonun başında dediğim gibi misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben zorlandığım için misinalı şişlerle şöyle 2 tane yedek şiş kullanacağım. Şimdi bu kenardan, bakın şu ön yüzde, şu diğer kenardan, şu sol kenarın ucunda ipimiz vardı. Düğüm atacak kadar ipi bırakıp keselim demiştim. Krem ipimi buraya bağlıyorum. Şöyle. Burada hanımlar şöyle şişime aldım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyorum. Bakın. Şu ikinci ilmeğim. 3. Şu dördüncü ilmeğim. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmekleri çıkarıyoruz hanımlar. Ben bu şekilde patiğimin şu burnuna gelene kadar, bakın şu kısma gelene kadar 38 adet ilmek çıkarttım. Sizin burada haroşa sayınız fazlaysa 38 değil de 40 olur, 41 olur ya da haroşa sayınız az ise 36 olur. Hani bu sayı 1-2 tane oynayabilir. Ama ben kendi sayıma göre burun kısmına kadar, şu bölüme gelene kadar 38 ilmek çıkarttım. Şimdi burun kısmına kadar ilmeklerimizi gösterdiğim gibi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, toplamda burun kısmına kadar 38 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldik. Bir diğer şişime de buradan ilmek çıkaracağım. Patiğimizin burnuna 9 ilmek olarak başlamıştım.
9 ilmek başladığım yerden 9 ilmek çıkaracağım. Hemen şu kenara düğümlediğim için hanımlar sert oldu. Şuraya hemen tığımız ile girerek ilk ilmeği buradan çıkaracağım. Bakın başlangıçta buraya düğüm atmıştık. Şöyle ilk ilmeğimi buradan çıkarttım. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek buradan da 9 ilmek çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu ipimi de gizleyerek götüreyim. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8 ve 9. Burun kısmından da 9 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer kenara geldik. Bir diğer şişime de buradan ilmek çıkaracağım. Karşı tarafa 38 ilmek çıkartmıştım. Bu tarafa da yine 38 ilmek çıkaracağım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekleri çıkaracağız. İki kenardan çıkarttığımız ilmek sayıları aynı olmalı hanımlar. Böyle. Diğer uca kadar, yani şuraya kadar 38 ilmek çıkaracağım. Sizler de bu kenara kaç tane ilmek çıkarttıysanız bu diğer kenara da aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın gelin. Evet, 38 ilmeğimi sıra sonuna kadar çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa öreceğim, yani düz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Tamamını bu şekilde öreceğiz. Bu şekilde hanımlar bu şişimizi, sonra burun kısmındaki 9 ilmeği, sonra diğer şişteki 38 ilmeği öreceğiz. Diğer uca kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine patiğimizin kenarlarına da üst bölme yaptığımız deseni yapacağız. Arka yüzde modeli kuracaktık. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Krem ipimle devam ediyorum. İlmeklerimizin hanımlar tamamını yine düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Diğer uca kadar hanımlar, yani burayı bitireceğiz. Sonra burun kısmını, sonra diğer şişimizi. Diğer uca kadar ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi arka yüzde bu desenimizi kuracağız. Yine mavi ipimi alıyorum. Ön yüzü nasıl yaptıysak aynı şekilde arka yüzde de yapacağız hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğini bu defa renk geçişi olduğu için mavi ipimle örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Yanına ikinci ilmeğimi de ters örüyorum. Yani kenara 2 ilmek ters ördüm. Hemen şu mavi ipimin ucunda şuraya kremimi düğümleyin, patiğim sökülmesin. Yapacağımız işlem yine aynı hanımlar. 2 ilmek ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Şöyle şu ipin ucunda şöyle bir gizleyerek gideyim. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ters. Bir artırıyorum. Bir ters. Bir artırıyorum. Bir ters örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ters. Bu şekilde hanımlar devam edeceğiz. İlk şişimizi yapacağız. Sonra burun kısmındaki 9 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmeklerimizi. Yine diğer uçta son 2 ilmek kalana kadar aynı işlemi yapacağız. Son 2 ilmeği ters öreceğiz. Diğer uca kadar modelimizi yapalım gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelde ikinci sıradayız. Modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bu doladığımız ilmekleri açıyoruz. İlmekleri büyütüyoruz yine. Bakın şu birinci ilmeğim. Doladığımı açtım. İkinci ilmeğim. Doladığımı açtım. Üçüncü ilmeğim. 3 tane ilmeği uzattım. Yine bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Tekrardan 3 ilmeğimizi açacağız şimdi. Bakın şu birinci ilmeğim. Şu ikinci. Şu üçüncü. Doladığımız ilmekleri açıyoruz. İlmeğim 3 tane uzun ilmeğim oldu burada. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden 3. ilmek çıkarıyorum. Modeli yine ön bölümde yaptığımız aynı şekilde yapıyoruz. Bakın yine 3 ilmeği açtım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Modelimizi kuracağız. Diğer uca kadar modelimizi aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar gördüğünüz gibi modelimi kurdum geldim. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz. Artık krem ipimize geçeceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi ördüm. Diğerlerini de yine ters olarak öreceğim. Artık mavi ile işimiz kalmadığı için mavi ipimin ucunu şöyle kestim ve ipimin ucunu hemen kremime yine düğümlüyorum. Bu ipleri arka ilmek aralarından geçirerek gizleyelim hanımlar.
Çirkin bir görüntü oluşmasın. Böyle ipuçları hoş bir görüntü oluşturmaz çünkü. Bakın şu an arka yüzdeyiz. Sırasıyla ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimizi böyle ters örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimizi ters ördük. Bakın buradaki modeli tamamladık. Şimdi tekrar buraya krem ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. Yani şu an ön yüzdeyim. İlmeklerimizi hanımlar diğer uca kadar düz olarak öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz olarak örüp buraya geleceğim. Böylece bu kenarımızda krem ile bir diş haroşamız olacak. Şimdi burada bir diş haroşamız olana kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın bu bölüme bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi taban kesimine başlayacağız hanımlar. Tabanımıza burnuna kadar öreceğiz. Burun bölümünden başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğini alıyorum. Burun kısmına kadar olan 9 ilmeğime kadar olan yerleri öreceğim hanımlar. Kenardaki 38 ilmeğimi. Şu kenardaki ilmeklerimizi burun kısmına kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmındaki 9 ilmeğimi de öreceğim öncelikle. Burun kısmında bu bölümde toplam 15 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmekler alacağız. Şimdi öncelikle bu 9 ilmeğimi örüyorum. Şu 9. ilmeğim. Ardından hemen yan taraftan bir ilmek alarak örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Buradaki 10 ilmeğimizi örüyorum. Şimdi de diğer şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada böylece 11 ilmek oldu. Geri döndüm. Tekrar ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim. Ardından hemen yan taraftan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. 12 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi örüyorum. Ardından yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 13 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 15 olana kadar devam edeceğiz bu bölümde. Bakın 13 ilmeğimi ördüm. Yan taraftan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortadaki ilmek sayım 14 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Orta bölümdeki 14 ilmeğimi öreceğim. Ardından son kez bu kenardan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Böylece ortadaki ilmek sayım 15 oldu. Şimdi 15 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Kesimler başlayacak hanımlar. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. 14 ilmeği öreceğim. 15. ilmekte kesimimi yapacağım. Yani tabanımızda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonuncu ilmekte kesimi yapıyoruz. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yan şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan bu tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 14 ilmeğimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde 15 ilmek üzerinden tabanımız örülüyor hanımlar. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmeği örerken yine yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden böyle kesiliyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmek kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi keselim gelelim, ardından birlikte arka bölümü öreceğiz. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şimdi topuk bölümünü yapacağız bu 15 ilmekle. Bakın bu bölümü öreceğiz. 15 ilmekle örülüyor hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle.
İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 15 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın 14 ilmek kaldı ve burada ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Ardından geri dönüyorum. Hanımlar, bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. Geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi yine örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri dönüyorum. Yine burada hanımlar, kestikten sonra şu arkadan şu şekilde girerek ilmek çıkartılabilir şöyle. Fakat ben böyle bir tık zorlandığım için şöyle geri dönüyorum. Burada hemen kenar ilmek yerine girerek yine ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Yapacağımız işlem bu hanımlar, patiğimizin arkasında. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyorum. Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. Sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar diğer ilmeklerimi öreceğim. Yine son 2 ilmek kalana kadar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine son 2 ilmek kaldı. İkisini kesiyorum. Geri döndüm. Çünkü bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorum. Burada da yine bakın sırada mavi kenar ilmek yeri var. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkasını bu şekilde devam ettireceğiz hanımlar. Öreceğiz. Biz bu işleme şuraya ve bakın hemen şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Artık ilmeklerimizi keseceğiz. Yine ikişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Sırasıyla ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hanımlar şöyle tığım ile dibine batarak burayı düzlüyorum. Şimdi ben patiğimin kenarından şöyle 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Kenar oyamızın ilk sırasını krem ipimizle yapıyoruz. Normal sık iğne yöntemi. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde hanımlar kenar oyamızın ilk sırasını yapıyoruz. Şöyle sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde. Biz bu işlemi hanımlar ilk başladığımız yere gelene kadar, yani şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Kenar oyamızın ilk sırasını bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. En son şuraya bir zincir çekip krem ipimi keseceğim. Kenar oyamızın ilk sırasını tamamladık. Hemen şöyle ipimin ucunu arkaya gizleyeceğim. Bu iplerimizin ucunu mutlaka gizlemeyi unutmayalım hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle sıkılayarak güzelce gizleme işlemini yapıyorum. Daha şurada da bir ipim var. Elimdeymişken onu da gizleyeyim. Bu gerçekten önemli bir detay. Şöyle. Şimdi kenar oyamızın ikinci sırasında onu da diğer mavi ipim ile yapacağım. Şöyle mavi ipimi alıyorum. Öncelikle mavi ipimle bir ilmek oluşturdum. Şimdi kenar oyamızı bitirdiğimiz yerden, yani şuradan böyle mavi ilmeğimi şuraya sabitliyorum. Ters sık iğne yöntemi yapacağız. Yani geri geri gideceğiz hanımlar. Bakın bir geride krem sık iğnenin içine batarak şöyle bir ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki ilmeği topluyorum. Geri geri gidiyoruz. Bir gerideki krem sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar oyamızın ikinci sırasını ters sık iğne tekniği ile yapıyorum. Bunda zorlananlar olabilir. Yani yorumlardan anladığım kadarıyla yapamıyorum diyenler de çıkıyor. İkinci sırayı da yine normal düz sık iğne tekniğiyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde. İlk başladığımız yere kadar yine kenar oyamızı tamamlayalım gelelim.
İlk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. Buraya en son bir zincir çekip yine ipimi kesiyorum. Şimdi ipimizi gizleyeceğiz hanımlar. Şöyle arka böyle mavi ilmek araları var şuralarda. Buralardan girerek ipimin ucunu gizliyorum. Şöyle. Bu şekilde daha değerli toplu görünüyor patiğimiz. Hanımlar patiğimizi böylece tamamladık. Patiğimiz bitti. Bu şekilde. Şimdi makineye da giydireceğim, göreceğiz. Onun öncesinde bakın patiğimizi şöyle düzelterek göstermek istiyorum. Ayağı giymeden önceki hali patiğimizin şu şekilde. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek duruyor. Şöyle yandan da göstereyim diğer tarafını. Şöyle de göstereyim. Hani böyle tabanda yine göstereyim şu şekilde. Hemen makineye giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızı da görelim. Çok güzel, şık, kolay bir model oldu hanımlar. Çeyiz için de çok uygun. Ayakkabı tarzı bir modeldi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte patiğimizin ayaktaki hali de bu. Şöyle tabanımız, arka bölümü, şu kenarları bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.